Ağrı tedavisinde neler yapıyoruz ve ağrı tedavisinde hangi doktor neyi fazla neyi eksik yapıyor, istersen onu konuşalım biraz. Bu kadar cerrahi müdahalelere, bu kadar tedavi yöntemlerine rağmen istatistikler ağrının sürekli arttığını gösteriyor. Stres çok fazla günümüzde. Ne kadar çok strese maruz kalırsak omurgamıza binen yük o kadar artıyor. Çünkü stres demek kas spazmı demek. Stres demek kan dolaşımının o bölgede bozulması demek. Toplumsal rekabet de eskisine göre çok fazla arttı. Bunların tamamını sonuçta bize bel ağrısı olarak, boyun ağrısı olarak, sırt ağrısı olarak dönüyor. Bugün iyi bir FTR ile Evet. 1 ya da 2 günde ayaktasınız. Ayaktasın. Evet. Kuvvet kaybı olan, ciddi şekilde duyu kaybı olan hastaların bile büyük bir kısmı onların geri Onu dönebiliyor. dışarıdan bir müdahalesiz, sadece tekniklerle işte traksiyon Tabii. şudur. Evet, yüzde evet. kaçtır bu çözme ihtimali? En az %95. Oo, çok 95, yüksek. Kesinlikle. Tekerlekli sandalyedeydi. Şu anda koltuk değneğiyle yürüyor. Harika O bir şey. kadar etkili yani. Etkili. Tamam. Bunu 1-2 ay yaptığı zaman hastaların çoğu yine inan dimdik oluyorlar. Ağrıları da geçiyor. Güzel. Yani çok basit ama fonksiyonel bir tedavi. Efendim merhaba, bir uzman görüşü programında daha sizlerle birlikteyiz. Yanımda 2 tane önemli hekim var. Tabii ki Profesör Doktor Oytun Erbaş'la birlikte yapıyoruz bu programı, biliyorsunuz. Bugün ilk kez uzman görüşüne katılan, benim yıllardır tanıdığım ve çok değer verdiğim bir hocam var. Profesör Doktor Turan Uslu, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı. Hoş geldiniz efendim. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii ben FTR gerçekten de rehabilitasyon hem bizim ülkemizde hem de özellikle yurt dışında çok değerli bir şeydir. Rehabilitasyon esasında sadece rehabilitasyon kas iskelet için değil. Kalp için, akciğer için, mesane için, bana kalırsa beyin için, saç için bile, kulak için bile rehabilitasyon gerekir. İşte rehabilitasyon çok önemli bir şey. Bizim kitaplarda hep yazardı. Rehabilitasyon özgürlüktür diye. Eski kitaplarda. Biz rehabilitasyon için çok önem veriyorum. Mesela bugün hoca da anlatır. Bugün kalp yetmezliği olan bir adamın mesela kalbini rehabilite ettiğinizde çok daha Kesinlikle. iyi ve yeteri kadar çalışabiliyor. Onun için hemen o hastaya hemen şunu yapalım, bunu yapalım, pil takalım ya da nakile gidelim değil. Olan rezervi korumak demektir rehabilitasyon. Hatta bir miktarda artırabiliyorsunuz. Yani. Artırabiliyorsunuz. Evet, evet. Bütün organların bir kapasitesi var ama doğru bir uygulama yapmanız gerekiyor. Bizim biliyorsunuz ülkede şöyle bir şey var. 5 yılda alınan kilolar 3 günde verilmeye çalışır ve hasta hemen bir sonuç bekler. Yani rehabilitasyon öyle bir şey değil. Rehabilitasyon sabır işidir. Yavaş yavaş değişir organlar. Onun için bugün sizin kas gücünüz olsun ya da iskeletteki kemik densiteniz yavaş yavaş artar ama artar ve iyi bir seviyeye gelir. Bence mesela beynin tamamı rehabilitasyon. Esasında insanlar beynini rehabilite ediyor. İyi rehabilite edenler gerçekten de iyi bir beyne sahip oluyorsunuz. Bu sefer daha iyi düşünüyorsunuz, daha kapasiteli hafıza. Mesela hafıza tamamen bir rehabilitasyon. Tamamen bir şey işi. Hani çalışma işi, tamamen Aslında bir koşma eğitim işi. işi. Tabii, Eğitim tabii. işi. Ne kadar Hocam, çok kullanırsan bütün o kadar, organlar gibi. aynen bütün organlar gibi. Kas iskelet sistemi de öyle, Aynen kemikler öyle. de öyle. Bütün organlar öyle aslında. Ne kadar kullanırsan o Aynen kadar öyle. uzun süre sana hizmet ediyor. Evet diyor. Bugün Evet. öncelikle bel ağrısını, değil mi? Bel ağrısında yapılan ya da ağrı tedavisinde neler yapıyoruz ve ağrı tedavisinde hangi doktor neyi fazla neyi eksik yapıyor, istersen onu konuşalım biraz. Tabii bel ağrısı bir kere epidemik bir problem. O kadar çok yaygın ki yapılan çalışmalara göre her 10 yılda %15-20 oranında bel ağrılı insan sayısı artıyor. Bu kadar cerrahi müdahalelere, bu kadar tedavi yöntemlerine rağmen istatistikler ağrının sürekli arttığını gösteriyor. Özellikle pandemi, bu ekonomist çok büyük bir yazı hazırladı bununla ilgili, bir derleme hazırladı. Bir kere maliyeti en yüksek olan hastalık. Yani Peki kanserlere neredeyse yakın. Bel ağrısı neden artıyor peki? Hangi Bir, faktör var? mesela? fiziksel aktivitenin azalması en önemli faktör bu. İnsanlar artık daha az hareket ediyor. Evet. İkincisi oturarak çalışmanın artması. Normal insan ayakta dururken beline 100 kiloluk bir yük biniyorsa oturduğu zaman 150 kilo biniyor. Yani bu oturarak çalışmak neredeyse bir hamallık yapma kadar o bel omurgasına yük bindiriyor. Bu da omurganın daha fazla yıpranmasına, dejenere olmasına sebep oluyor. Tabii sürekli yapım ve yıkım olayları oradaki kanalları daraltıyor. Omurilik kanalını daraltıyor. Sinir kanallarını daraltıyor. Bu da
hem sinir köklerine baskı Yani burada yapıyor. oturmak en önemli faktör diyorsunuz. En önemli Evet. faktör hareketsiz çalışma. İkincisi de ergonomik olmayan koşullarda oturmak. Bu özellikle uzaktan çalışmanın pandemiden sonra yaygınlaşması sonucu tabii ki evdeki ortam, ofis ortamı kadar ergonomik olmadığı için insanlar daha fazla ağrıyla karşılaşıyor. İkincisi en önemli artmasının sebebi stres çok fazla günümüzde. Ne kadar çok strese maruz kalırsak omurgamıza binen yük o kadar artıyor. Çünkü stres demek kas spazmı demek. Stres demek kan dolaşımının o bölgede bozulması demek. Stres demek steroid hormonlarının daha fazla salgılanması demek. Stres demek daha fazla vücutta enflamasyon oluşması demek. Bu da ağrının daha fazla görülmesine, dejeneratif değişikliklerin daha hızlı yayılmasına ve artmasına sebep oluyor. Tabii önemli bir faktör de artık insan ömrünün uzaması da burada yani belli bir oranda katkısı oluyor. Eskiden 50-60 yaşındaki insanlar yaşlı kategorisindeydi bizim çocukluğumuzda. Ama bugün artık 60-65 yaşındaki insanları biz hatta orta yaşlı, hatta genç gözüyle görüyoruz. Bunun da çok büyük etkisi var. İşlerin büyük bir çoğunluğu artık oturarak yapılıyor işte. Sabah kalkıyorsunuz, kahvaltınıza oturuyorsunuz. Sonra gidiyorsunuz arabanıza oturuyorsunuz. Muhtemelen arabanız sitenin veya evinizin, apartmanın otoparkında oluyor. Hiç yürümemiş oluyorsunuz. Sonra işinize gidiyorsunuz. Yine bilgisayar başında uzun süre saatler boyunca oturarak çalışıyorsunuz. İnanılmaz bir challenge var. Aynı işi yapan birçok insanlar var. Dolayısıyla toplumsal rekabet de eskisine göre çok fazla arttı. Bunların tamamını sonuçta bize bel ağrısı olarak, boyun ağrısı olarak, sırt ağrısı olarak dönüyor. Tabii ki yapılan yanlışlıkların da bunda çok büyük rolü var. Özellikle inanılmaz bir yaygınlıkta postürel bozukluk var. İnsanlar küçük yaştan itibaren işte ellerinde cep telefonu veya bir klavyeli cihazla veya bir iPad'le günlerini, saatlerini geçiriyor. Bu da özellikle omurganın ekstansör mekanizmasını, yani vücudu dik tutan kasları zayıflatıyor. Çok enteresan. 50'li 60'lı yaşlarda hastalara MR çekilmiş veya biz istemişiz. Bakıyorsun evet ufak tefek diskler var, dejenerasyonlar var, hafif kanal darlıkları var ama inanılmaz bir sarkopeni sıklığı var. Yani şaşırıyorsun ya diyorsun 65 yaşındaki bir insanın kasları bu kadar zayıf olmamalı yani. Kas kitlesi yerine yağ dokusu görüyorsunuz. Özellikle hanımlarda daha fazla. Yani bunların tamamı bel ağrısı olarak dönüyor. Gereksiz cerrahi müdahaleler, gereksiz işte işlemler onlar da riski artırıyor. Yani sadece o işte doktor bakıyor işte o segmentte bir disk hernisi var. İşte bunu alırsam ben halbuki orada sadece disk hernisi yok. Orada belki bir instabilite var. Hafif subluxasyonlar var. Fasette osteoartrit var. Paravertebral kaslarda spazm var. Omurganın hizalamasında, diziliminde bir takım problemler var. Sadece o değil ki. Yani sadece hedefe yönelik o noktaya tedavi yapınca bu defa omurganın yani büyük resmi kaçırıyor doktor ve meslektaşlarımız. Bu defa da hastanın durumunu daha fazla kötüleştirmekten başka bir işe yaramıyor bunlarda. Yani esasında demek istediğimiz şu. Bütüncül Yani yaklaşmak evet lazım. ya tek bir seviyede mesela adam diyor ki işte tek seviyede işte orada bir darlık var diyor ya da bir disk var diyor. Ben bunu diyor yaparsam diyor bu iş geçer diyorsun ama işte öyle olmuyor. Olmuyor. Işte. Aynen öyle. Bu defa eğer genelde omurgada bir fleksibilite kaybı, esneklik kaybı varsa veya paravertebral kaslarda bir kontraktür varsa veya paravertebral kaslarda bir kas zayıflığı varsa siz o bir ilave bir travmayla onu daha da zayıflatmış oluyorsunuz. Ben size bir şey anlatayım. Ben yıllardan beri benim disk fıtığı vardı. Yani ben bel ağrısı çekerim. Ben FTR'yi çok severim, güvenirim. Eskiden ben giderdim mesela derin diyatermi vardı orada. Bir ısıtırdım. Bir de orada traksiyon cihazı vardı. Evet. Bir çektirirdim. Ya böyle bir şey yok. Bitti. Yani 3 sene ne yap? O bel var ya benim kaya gibi yani. Ki ben belimi çok kötü kullanan bir adam. Ağırlık kaldırırım. Ama harika. Yani şöyle esasında FTR'deki mekanik olaylar çok iyiydi. Evet. Yani siz şimdi FTR'de şimdi mesela traksiyon yapan yer bakıyorum mesela. Yapıyoruz biz onu. Yani siz yapıyorsunuz da azaldı. Mesela azaldı. Traksiyon azaldı ya. Traksiyon dediğiniz nedir? Herkes... Bel çekme makinesi. Evet. Bel çekme. Hani ve çok güzel çünkü belinizi ısıtıyorsunuz. Kaslar çünkü ağrıya karşı spazm yanıtı veriyor. O gevşemeyi sağladıktan sonra güzel de bir çektiniz mi? Ya bir seans ya. Ben bir seansta yürüdüm bilirim. Ben bir de onun üstüne bir tane de şey takardım şöyle. Korse. Korse takardım. Biraz hafif sıcak tutardım biraz. Hiç ağrı kesiciye gerek yoktu. Gerçekten de yani FTR Zaten evet ağrı kesicilerin de çok ciddi yan etkileri Kesinlikle. var. Çok fazla böbrek yetmezliği size bir şey söyleyeyim mi? dolayı. Mesela belde FTR
o kadar ilk ya sadece belde değil bu arada yani. Tabii. O şey her yerde. Boyun, de. sırt, Ha, omuz, her birçok yerde. yer. Ama yani beldeki etkisi ya da şuradaki yani kim şey yapmak istiyorsa hani çözüm önerisi sunmak istiyorsa o bölge için çok hızlı bir yanıt alırsınız. Yani Evet, mesela evet. bugün mesela kas gevşetici yazın, ağrı kesici yazın, hastaya istirahat ettiriyorsunuz, düz yerde yattırıyorsunuz ya 15-20 günde yani falan. Bugün iyi bir FTR ile Evet. 1 ya da 2 günde ayaktasınız. Ayaktasınız. Evet. Onun için ben FTR gerçekten de çok severim ve çok Biz yararlı işte- görmüşümdür o şeyde. Evet, Buyurun. evet. Biz özellikle ben omurganın dizilim bozukluklarına çok önem veriyorum. Hizalama bozuklukları. O kadar çok yaygın ki. İşte basit subluksasyonlar, işte faset blokajları, onlar için özel omurga destek aparatları geliştirdik. Tabii bu özellikle postür bozukluğu olan hastalarda. Yani öyle hastalarımız oluyor ki tedavi ediyoruz. Bir bakıyorsun hastanın boyu 4-5 santim uzayanlar Uzuyor, var. değil mi? 2 santim uzayanlar var. Çünkü hasta adeta içine çekmiş diye bir tabir vardır ya. Yani onun gibi kısalmış. Yani kasları, paravertebral kaslar kısalmış. Disk yükseklikleri azalmış. Diskin sıvı içeriği azalmış. Zaten diskler biliyorsun omurganın en plaklardan son plaklardan difüzyon yoluyla beslenir. Diskin bir damarı falan yok. Çok ince. Sadece periferinde bir damar var. Onun dışında diskin büyük bir kısmı altında bulunduğu, üzerinde bulunduğu ya oraya yapıştığı kemikten beslenmeyle, oradan difüzyonla, su çekerek. Yani adeta bir sünger gibi. Nasıl bir süngeri sıktığımız zaman küçülür ama suyun içine koyduğumuz zaman eski haline gelir. Diskler de böyle bir yapısı var. Onun için gece uyuyunca insanlar Boyun uzuyor. sabah kalktığında boyları yarım santim, 1 santim uzar insanların. Biz sana da göstermiştim omurga destek aparatı. Evet. Sanırım senin annene de mi vermiştin? Evet, kullandı O annem özel de omurga geldi. destek aparatları var. O hastanın ihtiyacına göre ve boyuna göre, Kişiye kilosuna özel, göre dizayn ediliyor. Bakıyoruz işte hasta bir 5-6 ay kadar uzun süre kullanması gerekiyor tabii onun. Hastanın boyu uzuyor. Ya esasında Hastanın doğru söylüyorsun. fleksibilitesi artıyor. Mesela Çünkü yer çekimi bize zarar veriyor. Yani bizi esasında yaşlandıran tabii yılların çok büyük rolü var. Her yıl belli bir oranda kaybediyoruz. Hormonlarımız düşüyor. İşte kas kitlemiz azalıyor. Kemik kitlemiz azalıyor. Ama en önemlisi yer çekimi. Yer çekimi dediğimiz şey iç organlarımızı aşağı doğru sarkıyor. Omurgamızı deforme ediyor. Disk yüksekliklerimizi azaltıyor. Bunu kısmen geriye çevirebiliyoruz. şunu soralım mesela. Bugün mesela bel ağrısı olan bir kişi. Mesela disk fıtığı var ama işte disk işte bazen hani biraz diyelim ki omuriliğe biraz ılımlı bası var. Sinir köklerine bası var. Tabii. Bugün işte bacak ağrısı var. İşte siyatik işte bacağa doğru vuran topuğa kadar bir ağrı. Bugün bir FTR'ye gelse bir bel ağrısı. Diyelim ki kaç yaşında? 35-40 yaşında, benim yaşımda ya da 45 yaşında. FTR'nin bunu hiç şeysiz, hiç dışarıdan bir müdahalesiz, sadece tekniklerle işte traksiyon Tabii. şudur. Evet, yüzde evet. kaçtır bunu çözme ihtimali? En az %95. Oo, çok 95, yüksek. Kesinlikle. Ve hatta mesela sokakta çalışmalar yapılmış. Sokakta yürüyen, hiç bel ağrısı ile ilgili bir şikayet olmayan işte 100 tane hastayı almışlar. Bunların en az %20'sinde başka bir gözle bakıldığı zaman bunun büyük bir fıtığı var. Bunu ameliyat etmek Öyle lazım denilen hastalar var. Ve hastanın hiç şikayeti yok. Ne bir nörolojik defisi var, ne bir ağrısı var. Tamamen asemptomatik. Kesinlikle. Ne yani? Oradaki neyi tedavi ediyoruz? Görüntüyü mü tedavi ediyoruz? MR'ı mı tedavi Bu ediyoruz? tabii çok büyük bir sıkıntı. Yani, Evet. yani ne yazık ki tıp fakültelerinde falan anlatılsa bile yani MR ameliyat edilmez dense bile Evet. ne yazık ki Ama bu bir sıkıntı birçok- yani evet. Evet, mesela birçok insan. ikinci sıkıntı mesela hep benim söylediğim şey mesela ağrı da öyle. Mesela ağrı ameliyat edilmez ama Çoğu zaman şöyle tamamen çok şiddetli ağrıları olan, bel ağrıları olan, siyatacileri olan hasta gruplarıyla hiç asemptomatik hastalarla ilgili yine böyle ileri görüntüleme çalışmaları var. Onlarda da birkaç tane kriterde fark var. Mesela kas kitlesi daha zayıf olduğu bulunmuş. Kas kuvvetinin daha düşük olduğu bulunmuş. Ağrının sık olduğu yerde. Stres faktörlerinin daha fazla olduğu bulunmuş. Ama görüntülemelerde çok az fark var. Yani tamamen hiçbir görüntülemede yapısal hiçbir anomali olmayan insanlarda da çok şiddetli bel ağrıları olabiliyor. Tabii, Ama tabii. bir bakıyorsun onlara da böyle bir sürü invazif tedaviler yapılmış. Halbuki hastalığın esas sebebi çoğu zaman stres. İşte yani vücut bir şekilde bir takım duygusal semptomları bastırmak için de ağrı şeklinde kendini ağrı olarak da kendine gösteriyor.
Bakıyorsun hastayla biraz konuştuğu zaman, birkaç defa geldiği zaman her seferinde ben konuşurum hastalarla da uzun uzun bunun niye ağrıdığını, mekanizmasının ne olduğunu, işte bazen ciddi bir stres faktörü var mı? Yani hastanın rahatsız olduğu bir şey var mı? Bazen geçmişte düğümlenen bir olay olabiliyor. Onları çözdüğün zaman zaten çoğu zaman ağrıları geçiyor kendiliğinden. Şimdi tabii bizim tıpta şöyle bir şey var mesela. Şimdi mesela bana bel ağrısı sorulduğu zaman ben hep şunu sorarım ilk. Bir, işte güç kaybı var mı? Bakarım yani güç kaybı var mı yok mu? İki, his kaybı var mı? Bunlar olduğu zaman hani klasik ben şunu derim. Ya bu artık ameliyatlık hale gelmiş derim. Tam değil öyle. Ha, Onları onu bile size- çoğu zaman onu geçiyor. size soralım Hatta önce. bizde mesela Şimdi- kuvvet kaybı olan, ciddi şekilde duyu kaybı olan hastaların bile büyük bir kısmı onların geri dönebiliyor. Onu soralım size. Mesela evet ağrı ameliyatlık bir şey değil. Zaten ağrı olan hastaya ben diyorum. Diyorum ki sen gideceğin yer senin FTR. Bir. İki. Peki bir adamın duyu kaybı var. Keçeleşmesi var. Orada güç önemli kaybı olan var. onun progresyon. Ha, İlerliyor bu mu? İlerlemiyor. Diyelim ki adamın Evet. 2 aydan beri duran bir his kaybı var. Eğer iyi bir tedavi yapılmamışsa o zaman Sadece ağrı kesici kullanmış. Başka bir şey yapmamış. bir tedavi yapılmamış Ve demişler ki git sen ameliyat ol. Size gelse ne yaparsınız bu hastaya? biz bir kere eğer bir paravertebral spazm veya bir paravertebral kontraktür varsa onu gideriyorum. Omurgada bir dizilim ve hizalama bozukluğu varsa mutlaka onu düzeltmek için özel aparatlar veriyorum. Eğer bir paravertebral kas zayıflığı varsa onu güçlendirmek için bazı rejeneratif tedavi yöntemleri, mesela PRP'ler falan bunda çok işe yarıyor. İnanılmaz işe yarıyor. Bazılarına işte egzozomlar falan biraz daha maliyeti yüksek ama onlar çok işe yarıyor. Ama bizim en böyle iddialı olduğumuz şey omurga destek aparatları. Gerçekten onu kaldıraç kolları gibi açıyor. Oradaki baskıyı ortadan kaldırıyor. Bir süre sonra zaten o sinir kendini rejenere edip kendiliğinden de gayet güzel hissediyor. Yani bugün özetle birinci bölümün özeti şu. Bugün bel ağrılarının ve diz sorunlarının %95'inin iyi bir FTR yöntemiyle çözülebileceği. Kesinlikle ama Yani bu doğru tetkiklere, evet. tetkik, doğru yönetilmeli bu. Tabii. Evet. Hastanın da bu işin uygun olması lazım. Mesela çok obez bir hasta. Evet, çok ciddi bel problemleri var veya diz problemleri var. Ya bu hastanın zaten siz ameliyat da etseniz o ağrıları devam Tabii, edecek. tabii. Öncelikle zayıflaması lazım. Yük dağılımı bozulmuş, şimdi- deformiteler oluşmuş. Şöyle bir şey sorayım ben size. Şimdi benim ilk geldiğimi de konuştuk. Benim çok iyi hekim arkadaşlarım var. Bu işin içinde. Kendileri bel ameliyatı olmuştur. Bakın ben size söyleyeyim. Hani gerçekten yani adam 2 seviye laminektomi dediğimiz, yani laminektomi şu, bu bizim omurgamızın kanalıysa içine omurilik geçiyor. Şu yan tarafları çıkarıyorsunuz. Evet. Bu sefer arkaya da platin ve çivi takıyorsunuz. Sonra bunu olmuştur bu insanlar. Artık eğilememeye başlamıştır. Mesela ben bunu söylemişimdir. Ya buna gerek yoktu. Çoğu zaman gerek yok. Evet ama bunu doktor adam bile başka bir doktora kendi ameliyat olmuştur. Ki bunu ben hastaya nasıl anlatacağım? Ben bazen hastaya bunu söylüyorum. Ya kardeşim diyorum senin ameliyat olmana gerek yok. Ben bunu kendi arkadaşıma anlatamadım. Çoğu zaman zaten onunla ilgili çalışmalar var. İşte bir şekilde laminektomi artı füzyon yapılan hastaların 2 yıl sonra %85'inin ağrılarının devam ettiğini, Aynen öyle. %20'sinin çok büyük bir oran tekrar bir daha ameliyat olmak, tekrar dekomprese olmak Bu sefer tabii şöyle zorunda bir şey kaldı. söylüyor. Bu defa ikinci ameliyat, üçüncü ameliyatı ben mesela bir çocuk doktoru hastam olmuştu benim, artık paraplejikti. Çünkü Birazcık yani ayakları tutmaz hale geldi. O kadar. Tabii. Yürüyemiyor. İdrarını da tutamıyor, büyük abdestini de Eyvah. tutamıyor. Hocam diyor tıp fakültesi 5. sınıftayken diyor doktora gittim. Bel fıtığım var, ameliyat dediler diyor. Ameliyatını oldum diyor. Sonra çocuk ihtisası yapıyordum diyor. Gene bel fıtığım var, ameliyat olacaksın. Bir daha oldum diyor. Hiç sormadığım kimseye de diyor. 4 veya 5 defa ameliyat olmuştu. Artık beli tamamen instabil olmuş. Spinal korda bası var. Cauda equina sendromu oluşmuş. Orada inanılmaz büyük granülasyon dukları olmuş. Artık Tabii tekerlek bu ameliyat hızlandı. komplikasyonu. Yani hocam Evet, söyledikleri evet. Yani bu ameliyat hasta komplikasyonları. o ilk bel fıtığı ameliyat olduğunda hiç ağrısı ameliyat olmasaydı, hatta iddia ediyorum hiç doktora gitmeseydi, Hiçbir şey olmayacaktı. hiçbir Kendi şey kendine olmayacaktı. geçecekti. Büyük bir ihtimalle geçecekti. Geçmeseydi de bel ağrılı bir insan olarak ömrünü tamamlayacaktı. Ama Evet, doğru paraplejik, idrarını tutamıyor, Eyvah, eşi tarafından çok terk sıkıntı. edilmiş, eczacı olan bir kızı bakıyor, bir çocuk doktoru. Çok dramatik. Ve biz bunlarla Dramatik. o kadar çok sık karşılaşıyoruz ki. Ya şöyle acı bir gerçek var. Yani şimdi bizim tıp nasıl bir şey biliyor musunuz? Yani tıpta konservatif gitmek. Yani konservatif dediğimiz şey şu.
yavaş ve telkinli gitmek. Mesela bu ilaçlarda, dozlarda da aynı mesela. Mesela bakıyorsunuz bazen ya birden en yüksek dozda ilaç başlanıyor. Ya adamın vücuduna ne tepki vereceğini bilmiyorsunuz. Yani size çok katılıyorum bu konuda. Mesela bel konusunda mesela çok canı sıkılan iki grup var. Bir tanesi obezler. O çok sıkıntı. Ya obezler nasıl biliyorsun? Mesela bana getiriyor mesela bazen hastayı. Adam 110 kilo teyze. Beli ağrıyor. Bel çok sıkıntılı durumda. Dar kanalı var. Dar kanal. Yani omuriliğin geçtiği yer daralmış. 1 santimin alta düşmüş. Ondan sonra oradaki bütün o eklemler kireçlenmiş. Şimdi teyze bana diyor ki ben evladım yürüyemiyorum diyor bana. Şimdi benden şunu bekliyor. Ameliyat olamam ben diyor. Kendi biliyor bak burada. Bunu da size söyleyeyim. Evet. Peki böyle bir hasta size geldiğinde siz neler yapıyorsunuz? Mesela obez, beli kötü bir hasta. Evet evet. Biz tabii ki onlar için de bir şeyler yapabiliyoruz. Bir, bu obezitenin önemli problemlerinden bir tanesi yine sarkopeni, kasları. Çünkü ne kadar çok kilolu olursanız yağ dokusu bütün dokuları atake ettiği gibi, işgal ettiği gibi kas dokusunu da işgal ediyor. Ve en büyük problem obez hastalarda obeziteye bağlı sarkopeni, kas Yani erimesi. kas zayıflığı, evet. Evet. Biz onlara bir kere yine az önce bahsettiğim gibi paravertebral iğne, kas iğne tedavisi, IMS tedavisi yapıyoruz. Onun dışında onlar için O kasları önce güçlendiriyorsunuz. tabii güçlendiriyoruz, boyunu uzatıyoruz. Daha sonra onlara PRP enjeksiyonları yapıyoruz. Biraz Evet. yüksek doz yapıyoruz onlara. Maliyeti ben zaten düşük tutuyorum olabildiğince ki yüksek doz kullanabileyim diye. Bunu kaç seansta yapıyorsunuz mesela bunu? Bir ay arayla 3 defa falan yapıyoruz. Bu Yapıyorsunuz. hastalar bize birkaç ay geliyorlar zaten. Daha sonra da bunların bir kısmına belin kalıbını çıkararak korseler yaptırıyoruz. Eskiden çok yapılırdı bu. Bizim asistanlığımız dönemlerinde falan yapardık bunlar. Ama o zamanki kullanılan malzemeler plastozottu. Hiç esnemeye izin vermiyordu. Onun için hiç ergonomik değildi. Şimdi tamamen termoplastik malzemeler var. Hastanın kalıbını çıkarıyorsunuz. Ona göre bir korse yapıyorsunuz. O termoplastik korse vücut ısısıyla vücudun bir miktar hareketine izin veriyor. Yani çelik korseler gibi değil. Ve galiba sizin yakınıza da yaptık galiba. Hafif açılıyor da bunlar. O hafif esnemeye izin veriyor. Adeta böyle ihtimamla hastayı hareket ettiren bir korse gibi görev veriyor. Ama kullanmak Uzun gerekiyor süre kullanınca gerçekten. kas atrofisine de sebep olmuyor bunlar. Çünkü kasların işini yapmasına bir şekilde izin veriyor. Yani ihtimamla elle tutarak hastayı hareket ettirmek gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki bunların bir kısmına yine omurga destek aparatları da veriyoruz aynı zamanda. Ama bunların da tabii ki bunlar tamamen ağrısız olmasını beklemiyoruz bunların. Ama burada önemli olan hastanın günlük hayatını idame edebilir bir şekilde. Çünkü bunların büyük bir kısmı belli bir yaşın üzerinde olan hastalar. Tabii. Torunlarıyla ilgilenmeleri, evin en azından günlük işlerini yapabilmeleri o hale çoğunu getirmiş oluyoruz yani. Ama zaman alıyor. Bu tabii çok önemli. Çünkü hani ben bir insana 110 kilo bir insana da hani şimdi gelmiş zaten 80 yaşına. Şimdi buna kilo ver demek de Çok mümkün değil. mümkün değil. Ya ben biliyorum zaten. Realistik değil. Realistik değil. Ya ben diyor ki kadın bana oğlum diyor, ben Çünkü- 80 yaşındayım diyor. Nereye veriyorum ben bunu? Ya bir diyor de yani. zaten kalori harcama mekanizması bozulmuş zaten. Bütün kaslarını yağ dokusu doldurmuş. Yani o zaten şey yapamaz yani. Peki böyle bu hastalarda yüzde kaçlık bir verim elde ederiz? Vallahi yani? onlarda da benim genel istatistiğimi söyleyeyim. En az %50 ağrıları azalıyor onların. Güzel. Yani Güzel. tahammül edilebilir hale geliyor. %50 iyi bir Bu oran. kaç ayda bir rehabilitasyon? Ya 2 ay falan sürüyor 2 ay onların bile. süreci. Çok Gidip iyi. gelmeleri 2 ay içinde. Yani hocam diyor günlük artık evime gidiyorum diyor. Kocamın yemeklerini yapıyorum. Torunlarım gelince onlara da yemek yapıyorum diyor. Benden bundan sonra da daha fazlası olmaz diyor. Ama dediğim gibi multifaktöriyel tedavi etmek lazım. Yani her yönüyle durumu inceleyip ona göre tedavi etmek lazım. Hedefe yönelik. Peki sadece bu şekilde dışarıdan mı işte korse ondan sonra kasların güçlendirmesi mi yoksa oradaki eklemlere dışarıdan girişim yapıyor musunuz? Onları da yapıyorum ama o tabii o muayenehane şartlarında olacak şeyler değil. Özellikle ben geçmişte çok invazif ağrı tedavisi, epidural steroidler, işte transforaminal enjeksiyonlar çok yaptım. Devlet hastanesindeyken, klinik şefiyken yine bir özel hastane ama şu anda tabii onları başka arkadaşlara gönderiyorum Anladım. genelde. Yani şöyle bir şey söyleyebiliriz ama hiç dışarıdan müdahale etmeden, Olmadan, büyük bir hiç kısmı iğne batırmadan Kesinlikle. hastaların biz ağrısını kötü bellerde bile ki kötü bel Kesinlikle. %50 azaltabiliyor. Kesinlikle. Genç yaş fıtık ve bel ağrıların %95'ini Onlar hallediyoruz. %95'i. Evet, bu çok güzel bir şey. Güzel bir İyi oran. sonuçlar. Evet, çok iyi İyi bir sonuçlar. oran. Ve hani ben bazen işte birkaç yıl önce bel ağrısından tedavi etmişim. Bugün olduğu yine. Hasta tekrar geldi. Eyvah diyorum belim mi tekrar etti? Yok hocam bu defa omuzumdan geldi diyor. Aradan birkaç yıl geçiyor. Diyorum yine omuzun mu?
öbür omuzu hastalanmış veya boynu hastalanmış veya ayak bileğinde bir sorun olmuş. Başka sorunlardan dolayı geliyor hastalar. Güzel. Yani Gonca Hanım çok gelir benim Evet, oraya. çok Yani çekim o yaparım. yoğunluğu- Yıllardır da Evet, tanırım, bilirim. Tam halk Burada- doktorudur. Bir Hocam- de İMS çok etkili Evet, ama evet. hocam. Bir eksik bir fazla. Yani hastaya fazla da bir şey yapmamak lazım. Ne güzel. Fazla da zarar verebiliyor. Fazla zarar veriyor Evet, zaten. evet. Katılıyorum Evet. ben sana. Yani şimdi fazlasını şöyle, da yapmamak lazım. Siz tabii şimdi şöyle eski hekimlikle yeni hekimlik çok fark etti. Şimdi eski hekimlik hastayı daha çok bir hasta olarak değerlendiriyorduk ve şöyle. Bütüncül, daha bütüncül. Bir de daha- bir büyük sıfır diyorduk. Yani biz hastaya bize kaç kötü geldi? 10 kötü geldi. Biz ona 6 ya da 5 kötü yaptığımızda Çok mutlu olurduk. Çok Hasta da mutlu mutlu oluyorduk. Mutlu. Şimdi şöyle bir anlayış ortaya çıktı. Her şeyi düzeltelim. Yok öyle bir şey. Böyle bir şey yok zaten. Böyle bir şey yok. Bu mümkün değil Bu zaten. neye benziyor biliyor musun? Bütün dişleri çekelim, hepsine implant yapalım. Böyle bir şey yok ki. Böyle bir şey olmuyor zaten. Emin olun Olmaz. olmuyor. Olmuyor. Daha kötü sonuçlar Daha oluyor. kötü sonuçlar Evet, oluyor. evet. Yani Peki- bazı hastalar geliyor. Evet, ameliyat olabilir. Ama ameliyatın iyi olma ihtimali de var. Ama bugün aratma ihtimali çok daha Biraz yüksek. önce bir şey söylediniz siz. Bel ameliyatlarının toplam baktığınızda dediniz ki yüzde en az 60, 70, 80'i 2 sene içinde tekrar Kesinlikle tekrar. ağrıyla tekrar geliyor. Tekrarlıyor. Evet. Ve Ve bunların önemli bir kısmında yeni bir ameliyat gerekiyor. Ve her ameliyat riskli. Yani sonuçta bir zarar veriyorsun oradaki dokuya. Şimdi ameliyat gerektiği zaman mutlaka yaptırmak Esasında lazım. ya siz tabii şöyle biz hep şöyle biliriz tıp fakültesinde. Eğer sizin bir disk ya da bel sorunuz varsa hızlı ilerliyorsa, nasıl hızlı ilerliyorsa işte idrarını tutamıyorsun, dışkını Tabii, o zaman- tutamıyorsun. o zaman tabii geniş ki. bir duyu kaybın var, birden tabii. düşük ayak olmuş. Ya onun indikasyonları var. Yani- Kauda ekine sendromu. Evet. Ya şöyle- konservatif tedaviye rağmen devam eden ağrı, tabii tümör, apse gibi daha malin durumlar var. O ayrı. Yani mesela biz şöyle deriz hep işte çok hızlı gelişen mesela 24 saat içinde gelişen bir düşük ayak mesela. Bu cerrahiliktir mesela. kesinlikle. Bu cerrahi. Ama Kesinlikle. ben şunu görüyorum yani sizde. Siz şunu da diyorsunuz. Bir adam 2-3 aydan beri ayağında karıncalanma ve güç kaybı varsa o da FTR ile %50 geri gelir Mesela diyorsunuz. benim şöyle baktığım hastalar var. İşte hasta geldi. Kocaman bir diski var. Sinirede bası var ve ağrı da o tarafta. Hemen diyorum ya bu ameliyatlık gibi duruyor. Ben seni bir beyin cerrahı arkadaşıma, itimat ettiğim bir beyin cerrahı arkadaşım. Bunu gerçekten minimal travmatize. Ama bakıyorum aynı hastanın 10 yıl önceki MR'ını da bakıyorum eğer çektiğimiz. Yine oradaymış o. Yine o orada. Dur diyorum. Şartlar değişti. Hemen o kararı geri alıyorum. Niye? Çünkü ağrının sebebi o değil. O zaten Bu çok 10 önemli. yıldan beri varmış. Evet. Orada. Evet doğru. Ya bu çok önemli yani. Peki Eski görüntüler. 10 yıldan beri orada o görüntü duruyor. Ama- ne değişti de 10 yıl önce ağrı yapmış, 4-5 yıl önce bir daha ağrı yapmış, bir de şimdi ağrı yapmış. Yine geçecek. o. yine geçecek değil mi? Tabii. Bu önemli yani. Bir şey eşlik etmiyor yani. Tabii, tabii. Aynı ağrı. Bakın kendi yaşadığım olayı anlatayım. Tecrübe, evet. Kendi yaşadığım olayı anlatayım. Sağ kolumu kaldıramıyorum. Asistanım sanırım. Yok pardon yardım doçentim. Sağ kolumu kaldıramıyorum. Ciddi bir kuvvet kaybı var. MR çektirdik. Kocaman bir tane disk. Ya bugün bana benim vaziyetimde bir hasta gelse kesinlikle cerrahiye gönderirim. Cerrah arkadaşla görüştük. Bir araya getirdik ve ameliyat olacağım artık yani. Sonra dedik ya disk sağ tarafta değil ki sol tarafta. Ağrımın sebebi o değil. Güçsüzlüğün sebebi de. Güçsüzlüğün sebebi de o değil. Çünkü niye? Diskten dolayı vücut orayı stabilize ediyor. Stabilize ettiği için oraya giden sinire baskı yapıyor. Bir süre sonra zaten çözüldü. Ameliyatta olmadım. Ya bu ameliyat işi yani doğru Hani söylüyorsun. ameliyat olsaydım Evet, ben evet, şu anda boynunuzda platin vardı bir şey. platin vardı. Evet. Bir sürü şey vardı. Ya bu yaşadığım olay benim kendi yaşadığım olay. Ya çok ilginç bir şey bile var. Mesela biz bundan yaklaşık 10-15 sene önce şimdi bizim vertebra kırıkları var biliyorsunuz. Ya vertebra kırıkları geçenlerde bir arkadaşım ata bindi karşımda. Oğlum dedim ata binme. At tabii şahlanıverdi. Bu arkaya düştü. Ya, Benim işte. gözüm önünde. Bu sefer vertebra parçalandı. Yalnız vertebranın parçalanmasının bir özelliği var. Kırıklar parça parça değil, omuriliğe bir saplanma yok. Sadece kırıldı, patladı vertebra. Burst fracture. Çok şanslı bir hasta yani. Aynen öyle. Ben dedim ki hiçbir şey yapmayacağız buna dedim. Bu kendi kendine geçiyor bunlar. Tabii. Hakikaten de vertebra ya kırık ya ama kırıklar yerinde oynamamış Tabii. ve hiçbir yerde batma yok yani. Omuriliğe bir batma yok. Adamda Batma da bir, olsaydı zaten çok dramatik bir şey. aynen felç kalacak. Benim şu anda öyle Bacağı bir şu hastam su buzu yok ama
korkunç bir ağrısı ortaya çıktı. Dedim ki bak kardeşim bu ağrıyı bir şekilde biz geçiririz. Gerçekten de vücut bir şekilde o parçalı kırıklar bile stabil kendinden 4 İyileşti. ile 6 hafta içinde iyileşti. Biyoloji iyileşmeye yönelik zaten. Aynen öyle. Yani mesela şimdi 2 seviye onu başka zaman olsa ameliyatlar şunu yapalım hiç gerek yok. Yani Evet, kırık evet. stabilse istirahatle bile bu iş çok Kesinlikle. rahat. Evet, Eğer katılıyorum stabilse size. tabii. Stabilse. Orada önemli olan o. İnstabilite stabilse. yoksa. Benim mesela yeni bir hastam evinin önündeki kayıyor, düşüyor. Torakal 10 ile 11 arası spinal kordu kesmiş, kırık. Yani artık paraplejik hasta. Evet, onu tabii ameliyat ediyoruz Ameliyat ama, oluyorsun ama artık hasta yürüyemiyor. Yürüyemiyor. Tabii paraplejik kalıyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Dediğiniz gibi vücut tamir üzerine kurulmuş. Evet, Ona kesinlikle. biraz yardım edersek. Evet, evet. Şimdi mesela size Biyolojik bir canlıyız. Biz. Kesinlikle. Mutlaka iyileşme potansiyelimiz var. mesela dediğiniz çok doğru. Mesela kırıklarda da mesela ben çok yapılan bir hata, çok yüksek doz ağrı kesici de kırığın iyileşmesini bozuyor. Tabii. Evet. Onu Bir miktar bilmiyordum. tabii. Bir miktar ağrıması gerekiyor. Bir miktar olması gerekiyor. Bir de üzerine yük binmesi gerekiyor bir miktar. Yoksa iyileşmiyor. Evet. İyileşmiyor. Çok ilginç. Tabii. Çünkü hastalar şunu diyor doktora. Ya diyor çok ağrım var. Kes dibinden kes. Ya Yok öyle kardeşim, bir şey. ya Ağrıyı dibinden çekeceksin. var. Ağrıyı çekeceksin. Çünkü kırık demek iyileşmesi için gerçekten bir miktar ağrı gerekiyor. Allah Allah. Ağrı bir de vücudun bir savunma mekanizması. Biz ağrıyı Evet, konuşmuştuk bir yerde. konuştuk. Evet. Hiç Ağrısız ağrının- yaşamı konuştuk hocayla. Hiç ağrının olmaması korkunç bir şey. Bu da İnsanlar hiç- 20-30'lu yaşlarda ölüyorlar yani. Tabii çağrı olması iyi bir şey değil. Ya tabii insanlar çok konfora düşkün oluyor. Şimdi mesela ben bazen insanlara bu şekilde konuştuğum zaman ya tabii burada doktorların tavsiyesi de çok farklı ama. Şimdi beyin cerrahına giderse ya adam şimdi diyor ki ya bu diyor ya da vertebra ortopedisine giderse mesela hemen bir küçük bir fıtık ve bası varsa hemen diyor ameliyat edelim denen çok var. Yani bunu ya burada da şunu öneririm. Ben daha insanlara. dramatik bir şey söyleyeyim. Buyurun, Daha buyurun, acı bir şey buyurun. söyleyeyim. O MR raporunu yazarken bile abartılı yazıyorlar bazen. Ben onu bile gördüm biliyor musun? Abartarak değil mi? Evet. Şimdi tabii biz mesela ben radyoloji ihtisası da yaptım. Şimdi biz kelime olarak biraz böyle bombe varsa bulging deriz. Evet. Böyle biraz daha hafif çıkıntılıysa protrüzyon deriz. Aslında bunlar radyoloğun kendi gözüyle yazdığı Evet, şey. evet, Yani bu evet. bir yorum. Mesela kiminin biraz bombeleşme dediğine öbürsü fıtık yazabiliyor. Ya da öbürsünün fıtık dediğine öbürsü bombeleşme yazabiliyor. Yani bunda çok başımıza bizim geldi. Mutlaka yani ben kendim bakmayı tercih ederim yani. Ya aynen İmkan öyle. Yani varsa. bu biraz da yorum meselesi. Mesela yine şeyde de oluyor mesela. Sinir basıları da öyle. Yani mesela siz bakıyorsunuz biraz orada küçük foramene hafif bası varsa işte kanalı daraltan diye yazan da var. Tabii tabii. Ama deneyimli hekim baktığı zaman yok kardeşim kanalı daraltan. O zaten anatomik olarak öyle. Çünkü Yani bir de şöyle bir şey var. Adı da üzerinde kanal zaten. Dar kanal, demek yani. Dar Dar. demek. Bir de bir sıkıntı var. Sizin MR'da gördüğünüz görüntü direkt biyolojik olarak birebir değil orada. Onu da belirtmek lazım. Ağrının sebebi de olmayabiliyor. Olmayabilir, Yani aynen. orada oradaki lezyonlar ağrının sebebi olmayabiliyor. Katılıyorum size. Siz geçen biraz önce fıtıktan bahsettiniz. Evet. Kendi boynunuzdan. Mesela biz MR okurken yazardı bize. Sağ tarafta ön tanı işte derdi ki ayak ağrısı. Yalnız biz bakarız fıtıksı oldu. Bizim çok başımıza gelen bir şeydir bu. Yani. Evet çok radyologlar daha çok görür. Evet biz çok Yani o zaman şunu biz biliyoruz ki ağrının sebebi her zaman o MR'da, tomografide veya neyse röntgende görülen lezyon olmayabiliyor. Peki fizik tedavinin en zorlandığı ağrı hangisi? Nöropatik ağrılar. Bütün tıbbın en zorlandığı ağrılar yani. Siz nöropatik ağrı şey yapıyor musunuz yoksa sadece bellemeye geliyorsunuz? Nöropatik ağrılarla da ilgileniyorum. Peki o zaman ona biraz bahsedelim. Şimdi Özellikle diyabetik nöropati ağrıları bize çok geliyor son zamanlarda. evet. Onlar gerçekten sıkıntılı hastalıklar yani. Halkımız için önce şunu anlatalım. Nöropatik ağrı nedir? Nöropatik ağrı esasında bir sinirin yanlış çalışması sonucu ortaya çıkan geçmeyen ilaca dirençli ağrılardır. Yani bu mesela ne olabilir işte? Zona, gece yanındası olabilir. Ya da şeker hastalığında olabilir. Yani başınıza gelebilir zonanın yayılım bölgelerine böyle bir 3-4 tüp PRP yapıp da yayılım bölgelerini yaparsanız inanılmaz iyi sonuç veriyor. Ya İnanılmaz iyi sonuç veriyor. Yani yayılım bölgesiniz o bütün o yayıldı bütün Evet, ağrı evet. bölgesine. Tabii. Yani çok değil. Yarısını alıyorsunuz yaptığınız PRP'nin yani yüksek doz yapıyorsunuz biraz belki 4 tüp 5 tüp falan kadar. Yarısını alıyorsunuz sadece onun. İncecik iğneyle, insülin iğnesiyle o yayılım bölgelerini yapar. Benim epey bir öyle hastam oldu.
Bu arada halk tabii PRP nedir diye, PRP ne? PRP kandan elde edilen bir Tabii. serum. Muhtemelen fraksiyonu. egzozom veya PRP kök hücre daha etkilidir ama PRP çoğu zaman Ama yetiyor. kök hücrenin de şeyi sorgulanıyor. Ya, Kök hücre mi değil mi Şöyle sorgulanıyor. söyleyeyim. Eskiden hekimler, tabi bu PRP filan, eskiden santrifüj yoktu, tamam mı? Eskiden hekimler ne yapardı biliyor musunuz? Kan alırlardı. Direkt kanın tamamını Verirler. o ağrıyan bölgeye verirlerdi. Bak çok ilginç bir vaka anlatayım ben Evet. sana. Otohemoterapi Evet, deniliyor ona. evet. Özellikle erken başlayan romatoid artrit hastalarında ben Evet. çok yapardım. Biz romatoloji bölümü bu kadar yaygın değilken üniversitelerin romatoloji bölümleri yoktu ve biz fizik tedavicilerle bakardık. Yapıyorduk, Allah'tan onlar çoğaldı da biz o hastalıklardan kurtulduk. Evet. Yoksa o 1000 miligramlık pulse steroid tedavileri falan çok rahatsız edici. Beni çok rahatsız ederdi Evet, yani. evet. Özellikle lupuslu, sklerodermalı, poliarteritis nodozalı hastalara biz bakardık o zamanlar. O zaman onlar çok gelirdi bize. Çok ciddi steroid komplikasyonları falan oluyor. Şimdi artık Allah'tan onlarla romatologlar ilgileniyor da biz onlardan kurtulduk gerçekten. Biz sadece ağrıyla ilgileniyoruz. PRP gerçekten otohemoterapi yeni başlayan romatoid artritli hastalara ben birkaç tane yapmıştım ama yeni başlamış olması gerekiyor. Çok fazla ilaç kullanmamış. O bağışıklık sistemine hedef saptırıyorsun. Onun eline bir oyuncak veriyorsun ve inanılmaz iyi sonuç verirdi. Bu arada otohemoterapi nedir? Kanını alıyorsunuz hastanın, bildiğiniz. Yani damardan Kendi kan kan. alıyorsunuz ve ağrıyan eklemin içerisine veriyorsunuz. Hiçbir işlem yapmadı. Hayır, hiçbir işlem yapmıyorsun. Hiçbir işlem. Bu. Yok, intramusküler de yapılırdı. Kas içinde de yapılıyordu. Evet. Evet. Çok iyi gelir mesela yani bunu ve çok ilginç dediğiniz gibi bağışıklık sistemini orada bir kandırıyorsunuz orada. Bağışıklık sistemine eline bir oyuncak veriyorsun. Evet, yani evet. evet. Yani- Yani kertenkelenin kuyruğu gibi diyorum ben. Aynen öyle ve gerçekten çok etkili olurdu yani bu. Evet. Ya ben mesela bazen hani şey oluyor hastalara ben söylerim mesela hani bazen mesela vücut kendi kanamasıyla mesela bir bölgeye kanama oluyor mesela. Tabii. O kanama olan bölgeye bakıyorsun çok daha hızlı iyileşir. Her zaman böyledir. Zaten bu şeyin falan da öyle. Yani çok yaygın ya şimdi bir hacamatlar bilmem Aynen, ne. evet. Mekanizma aynı. Yani siz kendi kontrolünüzde orada bir enflamasyon oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla vücut kendini toparlamış oluyor. Alert ediyorsunuz yani. Böylelikle bağışıklıkla dengeye giriyor. Ya artan bağışıklık azalıyor, azalan artıyor. Yani Tabii. vücudu kendi PRP'nin öyle etkisi var zaten. evet yani kendi dengesine Ben getiriyorsunuz. son zaman nasıl mesela bu damar yoluyla PRP inanılmaz etkili bir Evet. şey yani. Ya ondan biraz bahsedelim istiyorum. Yeni denenen Bu bir tedavi. özellikle erken dönem Alzheimer hastaları, hafif inmeli hastalar, yani hafif inme iyileşmiş, artık rehabilitasyon sürecini tamamlamış ama beyinde hasar var. Erken başlayan Parkinson, erken Evet. dönem Parkinson, erken başlayan demeyelim de erken dönem, MS. MS hastaları. Bunlara biz damar yoluyla PRP'yi alıyoruz, damar yoluyla veriyoruz aynı PRP'yi. Burada amaç şu, aslında PRP değil, ona şey demek lazım. Büyüme faktörleri yönden zengin plazma tedavisi demek daha mantıklı. Siz o plazmayı alıp içine kalsiyum uygulayıp Evet. ondan sonra geri veriyor. Esas Evet. şöyle yapıyorsunuz. Trombositlerin yani o kan pulcukların içerisinde bir sürü büyüme faktörü var. Tabii. Onları Onlar dışarı öyle bir şey. çıkarttırmış oluyorsunuz. Evet. Bir nevi esasında kendi vücudundaki Evet. Bağışıklığı. iyileştirici faktörleri Hastaya geri veriyorsun. Geri Evet. veriyorsun ama bunu Mesela bir uyarmış tane oluyorsunuz. serebral palsi, mikrosefalisi de var. Ameliyat falan olmuş. Başarılı bir ameliyat olmuş ama tekerlekli sandalyedeydi. Bir doktor arkadaşımızın yakını. Şu anda koltuk değneğiyle yürüyor. Harika O bir şey. kadar etkili yani. Etkili. Tabii Damar bunu mesela yoluyla. bazıları mesela şey de yapıyor. Mesela intratekal de yapıyorlar. İntratekal mesela. de Yani yapıyor. beyin omurilik sıvı içine veren de var. Yani PRP'yi Tabii. aktive edip tromboz. Ya tromboz da çok etkili yapılardır. Ya tromboz da o kadar etkili bir şey ki trombozun içine bir sürü büyüme faktörü var. Ya koşup egzersiz yaptığın zaman aynı şey oluyor aslında. Trombositler dönmeye başlıyor vücutta. Bu sefer beyni de etkilemeye başlıyor. Ne Yani, muhteşem bir sistem ya bu vücut. Trombositler çok etkilidir yani. Trombosit tepki. Biyoloji çok mükemmel. Evet. Evet aynen öyle. Yani bugün peki şey de soralım. Mesela şimdi bu diyabetik hastalar geldi. İşte ayağında karıncalanma olan var, yanma olan var. Geliyor. Yani Onlara biz genellikle IV alfa lipoik asit Lipoik asit yapıyoruz. Çünkü veriyorsunuz. normal onun biliyorsun oral tabletleri var ama biyoyararlılığı çok düşük Evet. onun. %10'u falan emiliyor. Ama IV alfa lipoik asit hastalık verdiğimizde tabii ki bunda da az önce söylediğim gibi %100 düzelmiyor ama ortalama hastalığın ağrıları %50 civarında geçiyor. evet gerçekten lipoik asit böyle bir etkisi var. Ve Ama güzel. IV vermek lazım. Damardan Kesinlikle oral o kadar etkili değil. Evet. Oral daha böyle hafif olaylar için. Yani
mesela ben ne zaman lipoik asit alıyorum kendim? Bazen bende böyle şey oluyor. Miyokloni oluyor mesela. Kaslarda atıyor benim mesela. Benim böyle yorgunluğa falan iyi. olduğum zaman böyle beni çok rahatsız ediyor böyle kas atması. Evet, Kasın evet. atması böyle tık 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 kasa atar. Evet. Yani Fasikülasyonlar oluşuyor. Fasikülasyon oluşuyor. İyi huylu fasikülasyonlar. Benin fasikülasyonları. Aynen. Mesela ben magnezyum alınca geçmez o. Ama lipoik asit alınca Alfa lipoik asit geçiyor. geçirir. Evet. Evet. Lipoik asit şey de iyi geliyor mesela. Ritim bozukluklarında iyi Şeyde geliyor. de çok o bir de B vitaminiyle kombine formları Değil var. mi? Onlar da gayet Onlar da evet çok aynen. gayet Lipoik etkili. asit böyle kas sinir sistemini Ama IV dene inanılmaz güzel bir şey. tamam onu da IV deniyoruz. Onu da IV deneyin. Hani ben Yalnız onun tek şeyi ışıkta bozuluyor. Evet. Karanlık bir ortamda yapmak lazım ya da etrafını sarmak kesinlikle lazım. katılıyorum. Ya ben çok 600 miligramdan 2 tane alıyorum. O bile yettiğine göre damardan alsam onu çok Evet, daha evet. Hiçbir yan etkili. etkisi yok. Bilinen Evet. bir yan etkisi yok. Hani bir anafilaktik şey şimdiye kadar karşılaşmadım. Evet o kas seyirmeli olan insanlara da bunu tavsiye etmek lazım. Yani Yorulunca mı? yorulunca Magnezyum oluyor. da işe yarıyor. Magnezyum da işe yarıyor. Özellikle ben göğüste bazen çok görüyorum. Evet, Gözde çok evet, oluyor. gözlerde atma Miyokimi oluyor. şeklinde, Evet, evet, şeklinde çok oluyor. Mesela onlar da gerçekten de mutlaka magnezyum artı damardan lipoik asit O tedavisi gözlerdeki titreme ya da yani çok hızlı hareketlilik geri dönüşü var mı onun hocam? Eğer şey değilse bir distonik veya bir başka bir şey değilse beyinden kaynaklanmıyorsa var tabii. Evet. ki. Dinlenince bile geçiyor. Evet yani çünkü onda uykusuzluğu oluyor. Aşırı kahve tüketimi. Ama blefarospazm dediğimiz yani bir distoninin bir değişik bir formu var. Göz kapağında olan var. Onlara botoks falan yapıyoruz biz. Onlar iyice gözü kapanır. Yani şöyle kapanır gider. Evet, evet, Gözü şöyle kapanır. çekilir ve o tamamen daha Evet. dramatik bir tablo. hemifasiyel spazm. Evet. Yani bütün, Hemifasiyel spazm. evet, onlar belli aralıklarla botoks yapılıyor. Peki fibromiyalji tedavisinde ne uyguluyorsunuz? En sıkıntılılarından bir Fibromiyalji tanesi. hep sıkıntılı zaten. Yani, ya bir kere fibromiyalji ile ilgili makalelerde gerçek mi hikaye mi diye bir konu başlığı var ama gerçek bir hastalık gerçekten. Onlarda da hem IMS yapıyoruz. Bazılarına PRP iyi geliyor. Yani Olmayabilir yani böyle bir hastalık Ya öyle tabii mi? buna moda oldu. Şimdi şöyle oldu. Şimdi bütün ama mutlaka bir psikiyatristten de konsültasyon istemek lazım. Psikolog ya da psikiyatri danışması istemek lazım. fibromiyalji hakikaten kompleks bir durum. Yani hakikaten böyle hemen böyle bir şey yapıp geçecek bir hastalık değil. Aynen öyle. Çünkü fonksiyonel bir hastalık. Çok multifaktöriyel. Mutlaka bir şuur altı müktesebatı ile ilgili sorunlar da var. Onu bilemiyorsunuz. Hastanın her şeyine de vakıf olmanız mümkün değil. Peki mesela ben boyunda da çok sıkıntı var. Şimdi mesela insanlar hep monitöre baktığı için Boyun ağrısı çok sık arttı yani zaten. çok var boyun mesela. Yani Ben boyun mesela- ağrısındaki artış çok daha fazla. Evet, yani mesela- Bizim asistanlık dönemlerimizde 1988'ler falan boyun ağrısının adını servikal spondiloz, işte diskopati şoför hastalığıydı. Çünkü oturarak yapılan bir tek o meslek vardı o zamanlar. Şimdi neredeyse bel ağrısı kadar yaygın bir şey. Şimdi şöyle oluyorsun. Şimdi monitöre oturuyorsunuz. Monitörler şu kadar. Şimdi buna böyle bakıyorsun. Şimdi. Bir de cep telefonunu düşün. Cep telefonunda devamlı kafa böyle. Ya şöyle bir kafa oluştu. Uzun süre aynı pozisyonda kalınca bu defa fleksör kaslarda kısalmalar oluyor. Ekstansör kaslarda hem uzanma oluyor hem de zayıflama oluyor. Peki onu da soralım. Ondan sonra da disk Şimdi- dejenerasyonları Evet. oluyor. Beli konuştuk. Dedik ki ya böyle basit bir işte disk, ondan sonra bel ağrısı, genç hasta, başka sıkıntılar yok. %95 iyi olur dedik. Kesinlikle. Peki boyun için mesela genç hasta boynu ağrıyor ya da kolunda çok şiddetli parmaklarında ağrı var. Oran nedir? Yani ne yaparsak biz bu boyunu düzeltiriz? Orada boyunda en çok karşılaştığımız bizim öncelikle o boynun hizalanması bozuluyor. Yani boyun düzleşmesi veya bazen servikal kifoz oluşuyor. Yani çok küçük yaşlarda bile o kadar yaygın ki bu tablo. Dolayısıyla bir beyne giden dolaşım bozuluyor. Vertebral arterde de baskı olduğu için ve beyin sisi dediğimiz olay oluşuyor. O kadar değil mi bu Tabii şey? o kadar. Evet. Çok gergin Ya bugün- oluyor. Zaten yani beyin şunu dolaşımının şunu söyleyelim. %10 azalması bile Değil beyin mi? sisine sebep oluyor. Ya bugün boynu kötü olan insanların beyin damarsal beslenmesi bozuluyor yani. Kesinlikle bozuluyor. Kapasitesi de düşüyor yani zekası, Düşüyor, entelektüel kesin. hayatı. Ya bu kadar gerçek Bu kadar gerçek bu. Ona ne yapıyoruz? Ki bizim en kolay tedavi ettiğimiz bölge bir paravertebral imese tedavisi, kuru iğne tedavisi. Hem üst trapeze hem servikal paravertebral bulgulara. Kuru iğne yaparken siz enjektörü ne kadar batırıyorsunuz? Yani nasıl bir O hastanın büyük şeyine göre değişiyor. Boynunun yani boyunda 2 kalınlığına santimle göre? 4 2 santim ile 4 santim arasında Bu değişiyor. kaç defa bunu yapıyorsunuz mesela? Arkadaşlar sorayım. 6 seans ya da 6 8 seans seans, yetiyor. 8 seans. Haftada genellikle bir. Çok nadiren hasta yurt dışından falan gelmişse veya uzaktan gelmişse
vakti yoksa haftada 2 ama ideal haftada 1'dir. Ondan sonra da tedavi bittikten sonra ayda 1-2 defa daha Hasta çağırıyorum. geliyor size, siz Onun kuru iğneyi dışında, tık 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 onun dışında benim batırdınız. çok yaptığımız bu hastalarda aynı zamanda torakal kifoz oluyor. Servikal lordoz bozuluyor. Onu dengelemek için torakal bölgede de kifoz oluyor. Ben onlara özellikle kendim aparat yaptırıyorum. İşte diyorum ki bir tane 200 tane el havlusunu rulo yap, boynunun altına koy. Sırtın içinde özel bir yine aynı şekilde havlu yap, T şeklinde. Onun üzerine uzandırıyorum hastaları. Çünkü öyle bir aparat piyasada satılmıyor. Ve bunu 1-2 ay yaptığı zaman hastaların çoğu yine inan dimdik oluyorlar. Ağrıları da geçiyor. Güzel. Yani çok basit ama fonksiyonel bir tedavi. Zaten FTR'nin işi o zaten. Ya. İMS önemli bir tedavi Tabii, hocam. Kuru iğne çok nimettir evet, yani. evet. Evet ve inanılmaz bir şekilde düzeliyor. Hani bu bir kitapta karşılaştığım bir şey de değil benim. İşte bir havlu rulo bir de sırta konacak şekilde uzandığı zaman hasta hem sırtındaki kifoz düzeliyor hem servikaldeki lordozu tekrar kazandırıyoruz. Yani hastaya. havluyu alıp Sıkı bir burkup rulo, evet. sıktık, rulo Evet. yaptık. Evet, boynunun altına koyduk. Boynun Yani ne altına kadar koyduk. 7 santim çapında falan olması yeterli. Bayağı kalın şöyle. Evet evet 7 Evet. santim. Boynunun kadar. altına şöyle şuraya. Evet evet. Ve- Sonra sırtına da aynı şekilde koyuyorsun. Aynı yine 7 santim. Uzun mu? Uzun. Evet evet uzunlamasını. Koyuyor, Yok yatıyor. o biraz daha ince olabilir. Sırt hani yatıyor. Şimdi boynunun altına şöyle Evet koyuyoruz. T şeklinde. T şeklinde T ama aşağıya Uzunlamasına koyuyoruz. Uzunlamasına ondan koyuyoruz. kaç tane koyuyoruz mesela? Ondan da bir tane koyuyorsun. Bir tane Sadece koyuyorsun. spinal kortların olduğu Tam seviye. orta hatta koyuyoruz. Tabii tabii. O Bunu şekilde. her akşam yapıyorlar. Her akşam ne 5 kadar dakika, yap? 5 Beş dakika, 10 Ya bu dakika, iyi bir 15 şey dakika. bak, bu yapılır Çok bu. basit ama çok işe yarıyor. Pratik. Ya bir- Ama şey de çok güzel hocam. O çok zor, çok sert. Kişi özel yaptığın Yok o çok harika bir şey. gerçekten. Omurga destek aparatı. evet. O çok güzel Satmıyor bir şey. hoca onu. Hastalarına veriyor ve üstüne yatıyorsun. Ya, o çok, o çok zor harika bir bir şey. şey. Evet. Ama çok iyi. Annemin düzeldi mesela. Annem hep evet. Bizim Genellikle ailede hastalar ağrı olunca hocaya İlk götürüyorum. verdiğimiz zaman yapmıyorlar. Evet. İşte yapıyorsun. Çünkü o arada Çok iğne sert tedavisine bir şey geliyor. o. Paravertebral perepeler yapıyoruz. Bir sürü şey yapıyoruz. Bazen sinir kök enjeksiyonlar. O ağrısı geçiyor. Aradan bir yılı geçince diyorum sen o benim verdiğim yatağa sen 6 ay yattın mı? Yok hocam diyor. Şimdi yatacaksın işte diyorum. İkincide yatıyorlar artık. Tabii ya mekanik bir şey sonuçta. Bel dediğin olan mekanik bir Ya şey. ağrı, yani kas iskelet sistemi zaten Aynen mekanik ya, organlar mekanik bir yani. organ ya. Ağrıların çoğu da mekanik. Mesela çok basit. İşte hasta ağrıdan dolayı işte 60 yaşına gelmiş teyzemiz. Artık çocuklarını büyütmüş. Kocası da ölmüş. Tek başına yatıyor. Dizi ağrıyor. Dizi ağrıdığı için oturmuş. Oturduğu için arkadaki diz fleksör kasları kısalmış. Ekstensör kasları da uzamış. Dizde fleksiyona bakıyorsun çok da fazla ciddi bir şey yok. Ameliyatı gerektirecek bir osteoartrit yok. Ama sırf oturduğu için, akşama kadar televizyon seyrettiği için, Müge Anlı seyrettiği için. Ya şunu şöyle diyorsun, şöyle düz tutsa Hayır ben ne yapacaksın biliyor musun diyorum. Teyzeciğim sırt üstü yatacaksın. Dizlerini birbirine bağlayacaksın bir gravatla veya bir havluyla falan veya bir çarşafla. Sonra da üzerine bir 7-8 kiloluk deterjan koyacaksın. Koyup? Bunu günde 4-5 defa bir ay boyunca yap. Bir ay sonra da bana kontrole gel. Yani- Hasta geliyor sapasağlam. yani şöyle yapıyor hoca. Esasında karşıt kasları güçlendiriyor. Evet. Çok basit bir yöntem ve Evet. çok güzel. Yani şöyle Evet. bir şey var. Şunu öneriyor hoca. Diyor ki kardeşim diyor sürekli oturuyorsan dizin ağrıyabilir. Çünkü niye? Fleksör kasları Yani kısalıyor. arka taraf kaslar kısalıyor. Bu sefer de ön taraf kasları güçlendirecek. Onun için Uzuyor onlar da dolayısıyla. Süper, evet. Evet. Bunu Ben- kaç defa yapmak gerekiyor? Mesela Günde 4 defa, 5 defa. bacakları bağladık. Bağladık. Sırt üstü Sonra yat- sırt üstü evet. yattık. Evet, evet. Sonra şuraya da Evet o kadar. Dizin üzerine. Tam dizin üzerine 5-6 kilo 5-6 kilo, 8 kilo. koyduk. Hastanın iriliğine Bunu göre. kaç olur. defa yapıyoruz bunu? Günde 3-4 defa yapmak 3-4 yeter. defa. Kaç dakika? Dayanabildiği kadar. Çünkü ağırlı bir işlem. 30, 40, 1 saat gibi. Bir saat durur mu? Ne kadar ya? Yani 5 Ama dakika, 20 10 dakika, Böyle 5 dakika. duruyor burada. Tabii O duruyor. kadar Hiç hareket kolay. etmeden. Hiç hareket etmeden ve inanılmaz öyle sonuçlar aldığımız Ha, hastalar. indirip kaldırıp şekle değil. Hayır öyle duruyor. Kasları Öyle duruyor. kuvvetlendirmek değil amaç. Zaten biz kasları kuvvetlendirmek için IMS yapıyoruz. Zaten kasları kuvvetlendirmek için zayıfsa kaslara da mesela aşilleri kısalmış hastalar geliyor bize. Topuğuna basamıyor genç Dur hastalar. şimdi ben anlatmam lazım. Star TV'ye yayına gittim, düştüm Star'dan. Öyle böyle değil. 2 dizimin üstüne düştüm. Bütün millet başıma toplandı. Şiddetli ağrım oldu. Sonra yürüdüm, eve gittim. 1 ay geçti, hiçbir şeyim yok. Sevgili seyirciler, 1 aydan sonra ben basamıyorum.
tek topuma. Yürüyemiyorum, merdiven Niye? inemiyorum. Aşili zedelenmiş, aşil kısalmış. Yani ama hareket edemiyorum, inanılmaz. Acım oluyor ve aşil tendonumda, dizimde bir şey yok. Hiçbir şey yok. Allah'ım ne yapacağım? Ama doktora da gitmiyorum. Bütün doktorlar yayına geliyor ya. Hiç kimseye de sormuyorum. Sonra çok tesadüf Turan Hoca'ya da mızmızlanıyorum. Diyorum ki ya hocam benim ayağımın üstüne basamıyorum, yürüyemiyorum, bana ne oluyor falan. Turan Hoca'ya çekime gittim. Dedi ki gel yat şuraya dedi. Dedim ki yok yatmam, hiç gerek yok. Sen yat değil Konca dedi. Bana o 2 ara zorla beni yatırdı. 2 arada bir derede bir şey yaptı. Bir kere. Çok ilginç bir hasta gelmiş. Çok enteresan. Hiçbir şeyim yok. Güzel. İşte bacak inceltme ameliyatı olmuş. O da enteresan. Nasıl yani? Bacaklarını inceltmiş. Çok mu kalınmış? Hanımefendi Var öyle öyle. ameliyat, evet. Ondan sonra. Tabii yağ dokusunu fazla almışlar büyük bir ihtimalle. Yağ dokusu fazla aldığı için cilt gastrocnemius soleus'a, triceps şuraya yapışmış. Çok ilginç bir şey. Hasta topuk düz ayakkabıyla yürüyemiyor. İnanılmaz ağrılar duruyor. Çok acayip bir duruşu var. Parmak uçlarında yürüyor hasta. Yürüyor ama canım benim ya. dedim ya bu çok basit bir şey ya. Bunu niye öyle? Dedim 4-5 defa gelir misin? Ben ona 8 seanslık falan bir kür çizdim. 4 defa geldi. Topuğuna bastı, yürüyerek gitti. O enteresan hocam, bir bu şey kadar hocam. basit bir tedavi Evet. olur mu ya diyor. Evet. Ama şimdi tabii İlginç bir şey ya hocam yani. FTL öyle ya, mesela ben bazen hatırlarım mesela böyle ya bir gün ya korkunç mesela böyle hani tortikollis seviyesinde boynum mesela kilitlenmiştir mesela. Ya bu oluyor, soğuk yemişimdir, gaz spazmı olmuştur. Hani ne içsen yalan yani, ağrı kesimine. Evet, evet. Ama oradan 2 tane kuru iğne batırırsın. Özellikle levator scapula'da kısalık Aynen olunca öyle. korkunç bir şeydir. Aslında böyle gelir. Böyle kalıyorsun. Evet. Ya. Bu sefer öyle kaldığın zaman spazmdan fıtıklar da coşuyor. Bütün tabii. boynu. Ya tost makinesi gibi. Yani hocam diyor, hasta ne yapıyorsun benim belime de bu kadar düzeltiyor. Diyor bak, tost makinesini düşün. Bastırdığın zaman diyorum ne olur? Peynir taşar değil mi diyorum. Taşar. Yani fıtık dediğim şey de budur. Eğer sen onu kaldırırsan, tost makinesine basmazsan istediğin kadar ısıt. Peynir taşmaz. Bu kadar basit diyorum yani. Çok güzel. Son olarak da soralım ve bitirelim. Ya, biraz da donuk omuzdan bahsedelim. Donuk omuz Donuk ustası. omuz Evet. işte omuzun sürekli ağrıması, kolun arkaya gitmiyor. Donuk omuz çok ciddi sıkıntılı bir hastalık. Tabii birçok sebebi var. Evet. Yani diyabet, hipotiroidi, işte beyin hastalıkları, kalp krizleri, bazı ilaçlar, özellikle tiroid tedavisinde kullanılan ilaçlar yapıyor. Antiepileptik ilaçlar yine donuk omuza sebep oluyor. Ama sadece %30'u bunlar. %70'i idiopatik, hiçbir sebebi yokken gerçekten hastalar onu söylüyorlar. Peki donuk omuzu nasıl anlayabiliriz? Yani omzunda Donuk bir ağrı omuz var. hasta İki söyler. geriye gitmiyor. Evet. Havaya kaldıramaz, Havaya kaldır- geriye evet, gideremez. evet, Hani geriye omuz hareketlerini... gideremiyor. Yapamıyor. Yani ben bunu benzetme olarak şeye benzetiyorum. Eskiden arabaların vites kolu vardı. Vites kolunun dibinde de böyle bir körük vardı. O vitesin hareket etmesini sağlayan, oranın gözükmemesini sağlayan veya oraya bir şey düşmemesini sağlayan. O vites kolunun dibindeki körüğün sertleşmesi ve büzüşmesi gibi bir şey. Erken gelirse çok güzel tedavi ediliyor. Gecikirse de tedavi ediliyor ama bu defa uzun sürüyor. Ne yapıyorsunuz mesela donuk omuzda? Bir, oradaki rotator kaf tendonları, kaslarına imese yapıyorum ben. Kuru Onun iğne dışında gibi. tabii bazen omuz içine oradaki distansiyonu artırmak için sadece serum fizyolojik Şişiriyorsunuz eklemleri. orayı şişiriyorum. Evet. Çok nadiren steroid pek çok sevmediğim bir tedavi benim. Çünkü diyabete sebep oluyor. Bir sürü sıkıntısı var. Onun dışında onu rotator manşon tendonlarına PRP yapıyoruz. Ve egzersizini de hasta kendi yapıyor zaten. Gerçekten tedavisi çok zor olan bir hastalık. Ve yaşlılarda öz bakımı en fazla zorlaştıran hastalıklardan bir tanesidir. Ciddi bir şeydir yani yaşlılıkta. Çok az bir oran, %3-5, ne yaparsanız yap tedavi olmuyor. Öyle bir donuk omuz oranı da var maalesef. Ama bizim hastalığımızın çoğu düzeliyor. Senin de birkaç tane yakının gelmişti galiba. Evet, bir babam geldi, bir de çok yakın arkadaşımı Evet. gönderdim. Donuk omuz gerçekten. Donuk omuz ciddi bir sıkıntılı problem bir gerçekten. hastalık. Çok ciddi Bir de bir problem. enteresan, donuk omuz hastasını hani ben bazen ameliyata da gönderiyorum. İşte bizim omuzla ilgilenen bir profesör hocamız var, ona gönderiyorum. Ya hastayı ameliyat ediyor, yapışıklığı çözüyor. Ameliyattan bir ay sonra bir daha donuyor. Yani o artık ameliyata sıkıntı. göndermiyorum kolay kolay. Yani gerçekten yine donuyor yani. Ve sebebi yok. Yok. İdiopatik Donuk omuz, katılıyorum buna, ameliyatlık bir problem değil. değil kesinlikle. Donuk omuz metabolik bir problem. Yani
Aynı diyabet gibi yani o da bir Zaten diyabetle çok yakın bir ilişkisi var. evet, Ve aynen. ilginç bir şey, bir çalışma okumuştum. Donuk omuzlu hastalar ama diyabet tanısı konulmamış. İnsülinle ilgili hiçbir problemi Yıllar olmayan. sonra ortaya çıkıyor, değil mi? Aradan bir süre sonra geçiyor, bir 10 yıl sonra falan bunların donuk omuz geçiren insanların diyabet oranının daha yüksek olduğu Tabii. bulunuyor. Ya çok ilginç. Ben çok donuk omuza Ve ilginç bir şey, hastanın sağ omuzu donuyor. Aradan 2 yıl sonra o tamamen düzeliyor. sol donuyor. Öbür omuz donuyor. Çok enteresan. İkincisi de ben şöyle bir şey yaptım. Donuk omuzda insülin direncini kırarsanız donuk omuz geçiyor. Evet. Yani insülin direnci olmayan hastalarda da çok fazla geldiği için Şöyle insülin direncine yarayan ilaçlar ben birkaç glukofaj gibi. evet aynen öyle. Bir de glikozülik ilaçlar var yeni çıkan bu dapagliflozin, Evet. kanagliflozin gibi ilaçlar. Mesela donuk omuz ben şöyle görüyorum. Donuk omuz omuza bir nevi şeker birikmesi gibi. Öyle bir durum. Çok güzel bir benzetme. Evet aynen öyle. Bir şeker birikmesi o. Ya ve hani gerçekten donuk omuzu MR'ı çekiyorsun ya bir şey yok ortalıkta. Yok, Hiçbir hayır, hiçbir şey yok. Aa, Hiçbir şey gözükmüyor yok. mu MR'da? Gözükmüyor. MR'da gözükmez. Ya gözükebilir. Ne diyor? İşte frozen shoulder şüphesi, Şüphesi. diyor. Ama donuk omuz olmayan hastalarda da o rapor Aynen geliyor. öyle. Yani bu donuk omuz ben Ve bir travmayla da bir ilişkisi yok. Yani hani bir kısmının evet travmayla vardır, üzerine düşmüş olabilir, diyabet olabilir, hipotiroid olabilir az önce. Ama bir kısım hasta gayet sağlıklı. Hiçbir problem yok. bu ama ne donuk biliyor omuz. musun? Bu buzdolabına koyduğum tatlı şekerleniyor ya. Bu da omuzun şekerlenmesi gibi. Bu çok ilginç bir şey ama. Bu benim için çok Tatlı ilginç oldu. Evet, orada kalsın. Tatlı Yani bir aynen. evet, Omuzun çok acı şekerlenmesi- ama. Ama çok fazla donuk omuz hastamız var. Çok gerçi. fazla var ve artacak gelecekte. Çünkü yanlış beslenmeyle, obeziteyle Evet. donuk omuzda Zaten bir artış donuk omuz görüyoruz. insidansının arttığı ile ilgili çok Kesinlikle ciddi öyle. yayınlar Evet. var. Evet. Yani, arttığına Yani ben hep dair. öyle diyorum. İnsanlar gelecekte iki yerini kullanamayacak. Bir, şuralarında karpal tünel. Çünkü mouse kullanmaktan. Evet. İkincisi de omuzlarını Bak diyorum. PRP'de aklında bulunsun. Karpal tünel sendromunda inanılmaz işe yarıyor. Etkili. Ama şöyle yapmak gerekiyor. 2 tüp alıyorsunuz. Sonra onların dibinden birer cc ya da ikişer cc alıyorsunuz. Tekrar santrifüj ediyorsunuz. Hani vaktiniz varsa uzun sürüyor gerçi. Onu sinirin etrafına yapıyorsunuz. Bir. İkincisi de oradan geçen kasların kök kısmını yapıyorsunuz. Ben genelde şöyle tercih ediyorum maliyet yüksek olmasın diye. Esas etkili kısmını bileğe yapıyorum, sinirin etrafına yapıyorum. Daha az etkili olan kısmını da dirseğe yapıyorum. Oradaki kasları da kuvvetlendirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla o kasların viyabilitesini artırmak da o kasların tendonuna binen yükü artırıyor. Orayı genişletiyor. Çok güzel. Ve inanılmaz iyi sonuç veriyor. Tabii 3. derece değilse. Şöyle gerçekten de yani hoca bugün bize şunu öğretti. Bir, her bel cerrahilik değildir. Evet. Birçok cerrahinin yanlış yapıldığı ve gereksiz cerrahiler Evet. yapıldı. Dedi ki ya kilolu adam bile olsa bel %50 adam olur. Evet. %100 düzelmeyebilir. Evet, tamam ama normal adam da 35-40 yaşında beli ağrımış adam zaten %95'ten fazla beli adam olur. Tabii insanın boynu da artık bilgisayar kullandığı için şu Çok fazla bozuluyor. sıkıntıyor. Evet, evet. O da düzeltiriz. Evet. Nasıl düzeltiriz? Onu da tabii fizyoterapik tekniklerle düzeltiriz. Esasında çok şey öğretti bize. Evet. Güzel bir tabii sohbetti. Güzel bir sohbet. Tabii biz daha yeni kuşağız. Bunları da öğrenmek bizim için iyi oldu. Evet. Tabii gerçekten hani deneyim çok önemli. Özellikle fizyoterapide, FTR'de deneyim çok önemlidir. Geçen sadece devlet hastanesinde 125 bin tane hasta muayene etmiş. 125 bin. Rekor. Ofisteki sevmiyor. Rekor. Gerçekten rekor. 125 bin rekorların bir tanesidir. Evet. 125 bin hasta devlet kurumlarında bakmış. Evet. Yok hocam çok Evet. kıymetlidir Yok, çok bu kıymetli bir alanda. hocamız. Bir şey olduğu zaman hemen ben telefon açacağım. Turun hocam ne yapacağım diye sağ olsun hiç bıkmadan usanmadan. Benim yerimde Ayşe teyze de olsa aynı ilgiyi ona da gösterir. O yüzden onu çok seviyorum. Ailesi de çok kıymetli. Sağ olun teşekkür Hepinize ederim. teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim hocam. Artık kapatıyorum programı. Profesör Doktor Turan Uslu bugün konuğumuzda efendim. Uzman görüşünde haftaya görüşmek üzere.